Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel görüntüye sahip canlı çiçekleriyle evimin gözdesi olan Anthurium bitkisinin bakımını paylaşmaya geldim. Hazırsanız başlayalım. Anthurium dolaylı ışığı sever. Güneşi doğrudan alırsa yapraklarında göz göz yanıklara sebep olabilir. O yüzden Anthurium'u perdeyle filtrelenmiş pencerenizin biraz gerisinde yerleştirmek daha iyi olur. Eğer yeterince ışık almazsa çiçeklerini açmayabilir. 18 ile 30 derece arası sıcaklıklarda iyi gelişim gösterir. Bulunduğu ortamın kış aylarında 14-15 derece altına inmemesine dikkat edin. Bu çiçeğimiz yıl boyunca çiçek açan tropikal bir bitkidir. Bu yüzden nemi çok sever. Çiçeklenmeyi hızlandırmak için iyi havalandırılan ortama, neme ve dolaylı güneş ışığına ihtiyacı vardır. Nem sevdiği için eğer odanız kuruysa nemlendirme cihazı bulundurabilir ya da dinlenmiş su ile fısfıs yapabilirsiniz. Fıslatma işleminizi biraz geriden uygulayıp sadece yapraklarının üzerlerine gelmesine dikkat edin. Çiçekleri genel olarak çanak şeklinde olduğu için üzerinde su çok fazla durursa çiçeğine zarar verebilir. Sulama konusunda biraz hassas bir bitkidir. Bahar ve yaz aylarında toprağını nemli tutabilir. Ama çok ıslak olmasın, kök çürümesine neden olabilir çünkü. Kış ayında mutlaka toprağını kontrol ederek sulama yapın. Toprağının yarıdan fazlasını kurumuş olması lazım. Ama bunu kontrol etmekte zorlanıyorum derseniz toprağının kurumasını tamamen bekleyebilirsiniz. Şayet ben bu tür bitkilerimde kış ayında tamamen kurumasını bekliyorum toprağının. Daha garanti görüyorum. O yüzden siz de tamamen kurumasını bekleyebilirsiniz. Yine sulamasına dinlenmiş su ile sulamaya dikkat edin. Genel olarak çeşme sularında kireç, klor oranı yüksek olduğu için suyunuzu bir şişe içerisinde birkaç gün bekletirseniz daha iyi olur. Anthurium geçirgen toprak yapısındaki toprakları daha çok sever. Torf içerisine orkide toprağı, perlit karıştırabilirsiniz. Böylelikle bitkinizin kökleri rahat hareket eder ve sağlıklı büyür. Yine bitkinizin hem çiçeklenmesi hem de güzel, sağlıklı büyümesi için Mart sonundan sonbahara kadar gübre uygulayabilirsiniz. Bu bitkinin çok sık saksı değişimini yapmanıza gerek yok. 2-3 yılda bir kökü eski saksıyı doldurduysa değişim yapabilirsiniz. Bu tür bitki için bulunduğu saksı gayet ideal ve normal. Çok gür, aşırı büyük bir Anthurium değil bu. Bu yüzden ben toprağını ve saksısını herhangi bir değişiklik yapmadım ki zaten alttan da şu anda çıkan bir kökleri yok. Anthurium bol yavrulayan bir bitkidir. O yüzden dipten yeni gelen sürgünlerini, yavrularını kökten zarar vermeden ayırabilirsiniz. Bunda da gördüğünüz gibi dipten gelen yavruları var. Dilerseniz bunu 2 saksıya bölebilirsiniz ama ben daha gür durmasını sevdiğim için şu anda bir ayrım işlemi yapmayacağım. Bir de yabancı kanallarda yapraktan çoğaltıldığını gördüm. Deneyiminiz var mı bilmiyorum ama bunu mutlaka deneyeceğim ben. Son olarak rüzgarı, esintiyi fazla maruz kalmayı sevmez. Ani sıcak değişimlerinden hoşlanmaz. Üzerinde işlevini yitirmiş, sararmış, kurumuş yaprakları ve çiçekleri varsa eğer üzerinde durmasını da sevmez. Gelecek günlerde özellikle bahar ayında eğer bitkimde daha fazla büyüme görürsem şu iki ana gövdeyi birbirinden ayırmak istiyorum. Bunu da inşallah bahar ayında biraz daha büyüdüğünde yapabiliriz. Şu anda da yapılabilir ama ben böyle daha dolgun durmasını sevdiğim için şimdilik herhangi bir işlem yapmıyorum bu yüzden. Bahar ayında hem bitkin biraz daha büyüdüğünde kökten birbirine ayırma yöntemi hem de yapraktan çoğaltma yöntemini beraber yaparız. Bir de Anthurium'dan hariç size nergisimi göstermek istiyorum. Şöyle mis kokan nergisim. İzmir Karaburun'da 7.'si düzenlenen Nergis Festivali vardı. Bakın oradan getirmiş olduğum mis kokan nergislerim şu an odamı o kadar güzel kokutuyor ki size de bu güzellikleri göstermek istedim. Ve zaten biliyorsunuz ki daha önceki videolarımdan eğer gördüyseniz Türkiye genelinde özellikle İzmir'de olan tüm festivalleri gitmeye çalışıyorum ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Nergis Festivali'ne böyle kısa kısa videolar çektim ve onu da yükledim. Eğer ki isterseniz hiç gelmemiş olanlar bunu merak ediyorsa da oradan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Çok güzel bir ortamdı. Çiçeklerle ilgili tüm festivalleri görmek istiyorsanız mutlaka kanalımı takip edin. Çünkü oralara gitmeye çalışıyorum ve sizlere de göstermeye çalışıyorum. Oradaki muhteşem atmosferi elimden geldiği kadar videolarda size göstermeye çalışmıştım.
İnşallah onu da izlersiniz ve beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.